sol ön bedenin örme işlemine geçiyoruz. Bunun için ilmek alacağım. İlmeklerimizi omuz başından değil, yakayla omuzun birleştiği bu köşeden sola doğru alacağız arkadaşlar. Sağ tarafta tam tersini yapmıştık. Omuz başından yakaya doğru ilmek almıştık. Burada köşeden alıyoruz. 58 ilmek alacağız. İlk ilmeğimiz ters ilmek. Bu ilmek. Ve buradan alttan batıyorum ters ilmek olduğu için ve bir ilmek alıyorum, sağ şişe geçiriyorum. Daha sonra sıradaki ilmeğimiz düz ilmek olduğu için düz ilmeklere üstten batıp alıyoruz. Ters ilmeğe alttan batıp alıyoruz. Düz ilmek alıyorum. Ters ilmek, düz, ters. Bu şekilde omuz sonuna kadar 58 ilmek alalım. Toplam 58 ilmek aldım. Dönüyorum ve birebir lastik örmeye başlıyorum. Arka tarafta olduğumuz için ilk ilmeği ters örerek başlıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. İlmeklerin yönü ters geldiği zaman örerken değiştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde birebir lastik çalışarak bu köşeye kadar aldığım ilmekleri örüyorum. Omuz ilmeklerinin sonuncusunu düz örüyorum arka tarafta ve şimdi yaka ilmeklerini sol şişe yukarıdan aşağı doğru kaydırıyorum ve bu köşede iki şişi buluşturacağım. İlmekleri sol şişe kaydırıyorum. Tekrar arka tarafa dönüyorum. Sol şişe aldığım yaka ilmeklerinde örerek sırayı tamamlıyorum. En son düz ilmek örmüştüm. Yakada ilk ilmeği ters örüyorum. Sonra düz, ters, düz şeklinde ilmekleri görüldüğü gibi örerek son 3 ilmeğe kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki 3 kenar ilmeğe geldim. Kenar ilmeklerin ilkini kaydırıyorum ipim önde. İkinciyi düz örüyorum. Üçüncüyü örmeden kaydırıyorum ve dönüyorum. Sol ön bedende ön taraftayız. Şimdi kısa satır işaretlemelerini yapacağım ve aynen sağ bedende olduğu gibi kısa satır çalışmaları yapacağım. Sağ bedende yaka kenarından 12 ilmekten sonra ilk kısa satır dönüşünü yapmıştım. Buradan da 12 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. İlk ayraçtan sonra 8 ilmek ayırarak bundan sonra ayraçları yerleştiriyorum. 2, 4, 6, 8. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. 8'er 8'er sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kısa satır işaretlemelerini yaptım ve ön yüzden ilk kısa satırı yaka kenarından çalışacağım. Kenar ilmeğin ilkini düz örüyorum. İkinciyi kaydırıyorum. Üçüncü ilmeği düz örüyorum. Daha sonra bu ayraca kadar ilmekleri
birebir lastik olarak çalışıyorum. Ayraca geldim. Ayracımı çıkarttıktan sonra ilk kısa satır dönüşünü yapıyorum. İpim önde. Sol şişten bir ilmek sağ şişe aktarıyorum ve ilmeği geriye doğru çekerek çift ilmek haline getiriyorum. Bu ikisini dönüşte birlikte öreceğim. Daha sonra lastik örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeklerin ilkini kaydırıyorum. İkinciyi düz örüyorum. Üçüncü ilmeği de kaydırıp dönüyorum. İlk kısa satır ilmeği olan bu çift ilmeğe kadar birebir lastik örüyorum. İlk ilmeği düz örüyorum. İkinciyi kaydırıyorum. Üçüncüyü düz ördükten sonra lastik örgüye devam ediyorum. İlk kısa satır ilmeğine geldim. Ters ilmek. Bu çift ilmeği şu şekilde birlikte örüyorum ve bu ayraca kadar lastik örgüye devam ediyorum. Ayracı çıkartıp ikinci kısa satır dönüşünü yapıyorum. Bir ilmek sağ şişe kaydırıp geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Lastik örmeye devam ederek sıra sonuna kadar örüyorum. Kenar ilmeklerinin ilkini kaydırıyorum. İkinciyi düz örüyorum. Üçüncüyü de kaydırıp sırayı tamamlıyorum. Sol ön bedende 2 kısa satır çalışması yaptık. Diğer kısa satır dönüşlerini de yapalım. Son kısa satır dönüşünden sonra tekrar birlikte örmeye başlayacağız. Devam edelim. Sol ön bedende son kısa satır ilmeğine kadar ördüm. Bu çiftli ilmeği de örüyorum. Kalan 5 ilmeği örerek sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Birebir lastik örerek yaka sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. Kenar ilmekleri örüyorum. İlkini kaydırıyorum. İkinciyi düz örüp üçüncü ilmeği kaydırdım. Dönüyorum. Sol ön bedende şimdi model döşeme işlemine başlıyoruz. Yaka kenarından 31 ilmek sayıyorum ve buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Ayraca kadar birebir lastik örüyorum. İlk kenar ilmeğini düz örüyorum. İkinciyi kaydırıyorum. Üçüncüyü düz örüyorum. Birebir lastiğe devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm. Ön yüzden model kurulumuna başlıyorum. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, bir ters ilmek örüyorum. 3 düz ilmek. 1, 2, 3. Bir ters, 3 düz. Bundan sonra bu şekilde devam ediyoruz. 3 düz ilmek ördükten sonra bir ters ilmek örüyorum. 3 düz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Modelin birinci sırasının sonuna geldim. Ters ilmekten sonra 3 ilmek düz örüyoruz. Bu 3 ilmeğin ilk ikisini örüyorum. Üçüncüyü örmeden alıp dönüyorum. Modelin ikinci sırasına başlıyorum. İkinci sırada ilmekleri görüldüğü gibi örüyorum. 3 ters ördüm. 1 düz. 3 ters. Bir düz. Bu şekilde ayraca kadar devam ediyorum. Ayraçtan önceki son 2 ilmeği ters örüyorum
ve yaka ilmeklerine geçiyorum. Burada ilmekleri bir ters bir düz örerek son 3 ilmeğe kadar örüyorum. Yaka kenarındaki son 3 ilmeğe geldim. Kenar ilmeklerin ilkini kaydırıyorum, ikinciyi düz örüyorum, üçüncüyü kaydırıp dönüyorum. Şimdi modelin 3. sırasına başlıyorum. Kenar ilmeklerin ilkini düz ördüm, ikinciyi kaydırıp üçüncüyü de düz örüyorum. Birebir lastik örerek ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm. Şimdi modelin 3. sırasına başlıyorum. İlk ilmeği ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Tekrar bir ters ilmek örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Üç düz ilmekten sonra bir ters ilmek örüyorum. İpimi arkaya alıp bu ilmeği de örmeden alıp dönüyorum. Şimdi modelin 4. ve son sırasına başlıyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örüp sırayı tamamlıyorum. Tekrar ön yüzden yine ilk sıradan başlayarak tekrar ediyorum. Model başlangıcından itibaren 58 sıra örerek kol evine kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Sol ön bedende de kol evine kadar ördüm. Model başlangıcından itibaren 58 sıra ördüm. Şimdi sağ kenardan örerek kol evine kadar geliyorum. Sol ön bedende 59. sırayı örerek bu kol evine kadar geldim. Şimdi diğer şişe sağ bedenden başlamak üzere buradan yaka kenarından ilmekleri aktaracağım. Devamında da arka bedeni aktaracağım ve buradan birleştirmeye başlayacağım. Önce diğer şişime burada sağ ön beden ilmeklerini kaydırıyorum. Sağ ön beden ilmeklerini sol şişe kaydırdım. Devamında arka beden ilmeklerini kaydırmaya başlıyorum. Sol şişe ilmekleri kaydırdım. Sağ şişimde de 59. sırayı ördüm sol ön bedende. Kol evinin alt kısmındayız. Şimdi iki bedeni birleştirirken buraya bir ilmek artırıyorum. Bu artırmış olduğum ilmeği ön yüzde ters, arka yüzde düz öreceğim. İki beden arasındaki ayrım çizgisi olacak arkadaşlar. Bir ilmek artırdıktan sonra birleştiriyorum. Modeli devam ettiriyorum. Burada bir düz örüyorum önce. Bir ters. Daha sonra 3 düz. 1 2 3. Bir ters, 3 düz örerek arka beden sonuna kadar örüyorum. Arka bedenin son ilmeklerini örüyorum. 3 düz ördüm. Bir ters, bir düz örüyorum. Şimdi ön bedenle birleştireceğim. Sağ ön bedenle buraya da bir ilmek artırıyorum. Ara ilmeğini ve şimdi sağ ön bedeni eklemeye başlıyorum. Burada da ilk ilmeği düz örüyorum. Bir ters, 3 düz. 1 2
3, bir ters, 3 düz şeklinde modeli örüp yaka kısmında örüp sıra sonuna kadar devam ediyorum. Model sırasının 59. sırasını tamamladım. 59. sıraya sol ön bedenden başlayarak ördüm. Kol altına gelince bir ilmek artırdım. Arka bedeni devam ettirdim. Yine bu kol altında da bir ilmek artırıp sağ ön bedeni örmeye devam ettim ve sıra sonuna kadar geldim. Şimdi dönüş sırasını yapacağız. Dönüş sırasında ilmekleri görüldüğü gibi öreceğiz. Kol altında artırmış olduğumuz bir ilmeği arka tarafta düz, ön tarafta ters örüyoruz arkadaşlar. Bu ördüğümüz sırada dahil olmak üzere toplam 6 sıra ördükten sonra yaka kenarında ilmek eksiltmelere başlayacağız. 5 sıra daha örelim. Ön ve arka bedeni birleştirdikten sonra toplam 8 sıra ördüm. Şimdi sol ön bedenden örerek ayraca kadar geleceğim ve yaka ilmeklerini eksiltmeye başlıyorum. Önce yaka ilmeklerini örelim. Ayraçtan önce 2 ilmeğim kaldı. Burada 2 ilmeği birlikte şu şekilde düz örüyorum. Bir eksiltme yaptım. Daha sonra devam ediyorum. Burada 31 ilmeğim vardı. Toplam 30 ilmek kaldı. Diğer yaka kenarına kadar sağ ön bedendeki bu ayraca kadar modelimi devam ettirerek örüyorum. O tarafta da bir eksiltme yapacağım. Sağ bedende yaka kenarındaki ayraca kadar ördüm. Şimdi burada da bir eksiltme yapacağım ama önce ilmeklerin yönünü değiştiriyorum ve içlerinden batarak şu şekilde düz örüyorum. Daha sonra devam ediyorum lastik örgüyü örmeye. Sıra sonuna kadar gidiyorum. Her iki yaka kenarında birer ilmek eksilttik. 3 sıra öreceğim. 4. sırayı örerken ikinci eksiltmeleri yapacağız. Şimdi bu sıranın üzerine 3 sıra daha örelim. Ön yüzde bir eksiltme daha yapacağız. Son yapmış olduğum eksiltmenin üzerine 1, 2, 3 sıra ördüm. Şimdi 4. sırayı örerken bir eksiltme sol yaka kenarından, bir eksiltme de sağ yaka kenarından yapacağım. Bundan sonra eksiltmeleri her 4 sırada bir yapacağım. 31 ilmekten 16 ilmeği bu şekilde eksilteceğim. Kenar patında 15 ilmek kalana kadar her 4 sırada bir eksiltme yapıyoruz. Şimdi burada ayraçtan önce 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Ayraçtan önce 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği birlikte düz örüyorum ve bir eksiltme daha yapıyorum. Sol yaka kenarından 2 ilmek eksilttim. 29 ilmek kaldı. Örüp devam edeceğim ve sağ yaka kenarından da 1 ilmek eksilteceğim. Sağ ön bedende yaka kenarına kadar ördüm. Şimdi burada da ikinci eksiltmeyi yapıyorum. Ama sağ tarafta eksiltme yaparken eksilteceğim ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Ve içlerinden batarak ikisini birlikte düz örüyorum. Bu şekilde. Daha sonra lastik örgüye devam ediyorum. Yaka kenarındaki eksiltmeleri bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 4. sırayı örerken her iki yaka kenarından da birer ilmek eksiltiyoruz. Lastik ilmeklerimiz 15 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim.
Yaka kenarındaki ilmek eksiltmeleri tamamladım. Sol ön bedende 16 ilmek, sağ ön bedende de 16 ilmek eksilttim. Yaka kenarında 15'er ilmek kaldı. Bu 15'er ilmeği aynı şekilde lastik örmeye devam edeceğim. Bu ayraçtan diğer ayraca kadar olan bölümdeki ilmeklerle de model çalışacağım aynı şekilde. Yine burada kol altında bir ilmek artırmıştım. Ön ve arka bedenleri birleştirirken bu ilmeği ön yüzde ters ördüm, arka yüzde düz ördüm. Aynı şekilde diğer tarafta da ön yüzde ters, arka yüzde düz ördüm o artırmış olduğum bir ilmeği. Alt lastiği çalışırken tekrar birlikte olacağız. Yaka kenarındaki son yapmış olduğum eksiltmenin üzerine 29 sıra ördüm. Şimdi alt lastiği örmeye başlıyorum. Santimetre olarak da ölçüyorum. Hemen yaka kenarından, boyun kökünden etek ucuna kadar hırkamızın uzunluğu yaklaşık olarak 53 santimetre. Şimdi kısa satır yerlerini belirteceğim. Önce sol ön bedende kısa satır dönüşleri yapacağız. Daha sonra kısa satırları burada tamamladıktan sonra devam edeceğiz ve sağ ön bedende kısa satır dönüşleri yapacağız eşit sayıda. Burada ön ve arka bedeni belirtmek için bir ters ilmek örmüştük. Bu ilmeğe kadar burada kısa satır dönüşleri yapacağız. Yani sol ön beden boyunca onar onar ilmekleri ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Her 10 ilmekten sonra birer ayraç yerleştiriyorum. Sol ön bedende 2, 4, 6, 8 kısa satır dönüşü yapacağım. Burada ters ilmeğe kadar işaretledim. Şimdi ilk kısa satırı bu ayraca kadar örüp yapacağız. 10 ilmek örüyorum. İlk ayracımı çıkartıp ilk kısa satır dönüşünü yapıyorum sol ön bedende. Bu ilmeği sağ şişe alıyorum ve ilmeği geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum ve lastik örerek sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. İlk kısa satır ilmeğine kadar örüyorum. Kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği birlikte ters örüyorum. 10 ilmek daha örerek bu ayraca kadar gelip ikinci kısa satır dönüşünü yapacağım. Ayracı çıkartıp dönüyorum. İkinci kısa satır dönüşünü yapıyorum. Yine bir ilmek sağ şişe alıp geriye doğru ilmeği çekip çift ilmek oluşturuyorum. Lastik örerek sıra sonuna kadar örüyorum. Dönüyorum. Aynı şekilde kısa satır dönüşlerini yaparak bu en son kısa satır dönüşünü yapıp devam edeceğimiz zaman tekrar birlikte çalışacağız. Arka ve ön bedenin ek yerine kadar son kısa satırı çalıştım. Şimdi son kısa satırın çift ilmeğini örüyorum.
ve sol ön bedende kısa satır çalışmalarını tamamlıyorum. Örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Lastik örüyorum. En son ters örmüştüm. Bir düz, bir ters örerek bu sırayı tamamlıyorum. Sağ ön bedende sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi bu tarafta da kısa satır çalışmaları yapacağım. Onar onar ilmekleri ayırarak kısa satır yerlerini belirliyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Sırayla onar onar ilmekleri ayıralım. Sağ ön bedende kısa satır yerlerini işaretledim. Burası koltuk altındaki devam eden ters ilmeğimiz, yani ön ve arka bedenin birleşme yeri. 8 kısa satırımız var. Bunları sırayla çalışarak kısa satır dönüşlerini sağ ön bedende de tamamlayalım. İlk olarak birinci ayraca kadar örüyorum ve ilk dönüşü yapacağım. On ilmek ördükten sonra ilk kısa satır dönüşünü yapıyorum. Bir ilmek sağ şişe alıp ilmeği geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum ve örmeye devam ediyorum. Dönüyorum. İlk kısa satır ilmeğine kadar örüyorum. Kısa satır ilmeğini düz örüyorum. Daha sonra bu ayraca kadar örüyorum. Tekrar dönüyorum. Son kısa satıra kadar çalışalım. Sağ ön bedende son kısa satır ilmeğini örüyorum. Ve kısa satırları da bu tarafta tamamladım. Artık normal lastik örmeye başlıyorum. Sırayı sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Birebir lastik örüyorum. Sırayı sol ön bedende kenar patına kadar ördüm. Dönüyorum. Kısa satırlar tamamlandı ve lastik örgüye geçtik. Şimdi buradan örerek diğer kenar patına kadar devam ediyorum. Dönüyorum, tekrar bu ilik patına kadar birebir lastik örelim. Lastik örgünün örme işlemini tamamladım. Burada kısa satırlar olduğu için arka taraftan sıraları sayıyorum. Arka tarafta lastik ördüğüm sıra sayısı 18 sıra arkadaşlar. 18 sıra ördükten sonra şimdi ilmekleri kapatacağım. Ama ben hazır lastik şeklinde yuvarlak kapatacağım için 2 sıra daha öreceğim. Yani düzleri örüp tersleri örmeden alacağım. Hem ön yüzde hem arka yüzde. Daha sonra iğneyle kapatacağım. Bu 2 sırada düz ilmekleri düz örüyoruz. Ters ilmekleri ipimiz önde örmeden alıyoruz. Düz ilmeği örüyoruz. Ters ilmekleri örmeden şişe kaydırıyoruz. Düz ilmekleri örüyoruz. Birinci sırayı tamamladım. Dönüyorum, arka tarafta aynı şekilde ikinci sırayı öreceğim ve ilmekleri kapatmaya geçeceğiz.
Şimdi ikinci sırada da ters ilmekleri örmeden alıyorum. Düz ilmekleri örüyorum aynı şekilde. Bu sırayı da tamamlayalım. İkinci sırayı da ördüm. Son ilmeği ters ilmek olduğu için örmeden alıyorum ve ön yüze dönüyorum. İki sırayı tamamladıktan sonra şimdi ilmekleri kapatmaya geçeceğim. Fabrika tipi lastik kapatma şeklinde kapatacağımız için biraz fazla ip bırakmamız gerekiyor. Şu şekilde ölçtüm ben lastik boyunu. Bir kenar patından diğer kenar patına kadar uzunluğu 1 metre. Ben şimdi bu uzunluğun 3 katı uzunlukta bir ip bırakıp ipi keseceğim. 3 metre ip ayırdım ve ipi kesiyorum. Bu ayırdığım iple ilmeklerimi kapatmaya başlıyorum. Yöntem olarak hazır trikolastik kapatma yöntemini kullanacağım. Bu işlemin nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlatan kanalımda bir video var. Videonun linkini sağ üst köşeye bırakacağım. Buradan daha detaylı yararlanabilirsiniz. Eğer siz isterseniz kendi yöntemlerinizle de ilmekleri kapatabilirsiniz. Kapatma işlemine geçelim. İlk ilmeğimiz düz ilmek. Düz ilmeğe ilmeğin sağ tarafından batıyorum. İpimi çekiyorum ve ilmeği sağlamlaştırıyorum. Daha sonra ikinci ilmeğim ters ilmek. Ters ilmeğe de ilmeğin sol tarafından batarak alıyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Bundan sonra ikişerli ikişerli devam edeceğim. Daha önceden serbest bıraktığım düz ilmeğime üstten batıyorum. Şişteki düz ilmeğin de sağından batıyorum. İkisini birlikte dikiyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Daha sonra ters ilmeğe geliyorum. Önceden serbest bırakmış olduğum bu ilmeğe üstten batıyorum. Şişteki ters ilmeğin de sol tarafından batıyorum ve ikisini birlikte dikiyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. İpi fazla çekmiyorum. Tekrar düz ilmeklere geliyorum. Serbest bırakmış olduğum ilmeğe üstten, şiştekinin de sağından batıyorum ve ikisini birlikte dikiyorum. Tekrar ters ilmeklere geçiyorum. Serbest bırakmış olduğum ters ilmeğe üstten batıyorum arka taraftan. Şişteki ilmeğin de solundan batıyorum. İkisini birlikte dikiyorum. İpi fazla çekmiyorum. Tekrar düz ilmekleri aynı şekilde dikiyorum. Ters ilmekleri dikiyorum. Bu şekilde aynı işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar bütün ilmekleri kapatıyorum. İlmeklerimin kapatma işlemini tamamlıyorum. Son 3 ilmek kaldı. Düz ilmekleri dikiyorum. Ters ilmekleri diktim. Son düz ilmekleri dikerek sırayı tamamladım. Bir işlem daha yapıyorum. Tekrar arka taraftaki son serbest bırakmış olduğum ters ilmeğe batıyorum. Şu şekilde dikme işlemini tamamlıyorum. Daha sonra ilmeği sabitliyorum.
İç kısma ipi çekiyorum. Bu ara kısım boşluk. Buradan içeri aldım ipi. Fazlalığı kesiyorum. İlmek kapatacağınız bölümün 3 katı uzunlukta, hatta biraz fazla ip alırsanız ipiniz tam geliyor. İlmekleri dikerken de fazla çekip sıkı yapmıyoruz bu tarafı. Gördüğünüz gibi gayet esnek bir kapatma oldu ve yuvarlak bir şekilde kapandı. İtalyan ilmek alma tekniğinin kapatma şekli bu arkadaşlar. Şimdi kolları örmeye geçelim. Kolun birini ördüm. Diğer kolu birlikte öreceğiz. Kol için ilmek sayımız model için 4'ün katı olan bir sayıdan bir eksik olması gerekiyor arkadaşlar. Ben 95 ilmek aldım. Bir ilmekte kolu birleştirirken burada aynen bedende birleştirme yerinde bir ters ilmek kullanmıştım. Aynı şekilde kol içinde bu ilmeği devam ettirdim. Toplam 96 ilmek oldu. Ve her 8 sırada bir bu ters ilmeğin sağ ve sol kenarlarından birer ilmek eksilttim. 13 defa ilmek eksilttim. 70 ilmek kaldı son eksiltmeden sonra. Burada da her 6 ilmekte bir ilmek eksilterek toplam 10 ilmek lastik örgüye geçerken eksilttim. Daha sonra lastiği örüp İtalyan ilmek kapatma tekniğiyle kapattım ve kolun örme işlemini tamamladım. Şimdi diğer kolu birlikte örmeye başlıyoruz. Burada omuz birleşme yerine ben bir ayraç taktım. Buraya kadar 48 ilmek alıyorum. 47 ilmekte diğer taraf için alacağım. Bir ilmekte bu ters ilmeği devam ettirmek için toplam 96 ilmek alıyorum. Kolu örmek için yine misinalı şişimi kullanacağım. Biraz daraltmaya başladıktan sonra 40 santimlik olan diğer küçük şişe geçeceğim. Ama bu şişle de devam ettirebilirsiniz. İlmek almaya başlıyorum. İlk olarak bu ters ilmeğin yanındaki ilmekle bir ilmek alarak başlıyorum. Daha sonra bu sırayı takip ederken 3 defa arka arkaya her sıra başından bir ilmek alıyorum. Bir sıra başını atlıyorum. Şu şekilde sıra başlarından birer ilmek alıyorum. 2 oldu. 3. Şimdi bir sıra başı atlayıp diğer sıraya geçiyorum. Arka arkaya buradan da 3 ilmek alıyorum. 1 2 3. Bir sıra atlıyorum. Yine arka arkaya her sıra başından 3 ilmek alıyorum. Bu ayraca kadar ilmek alıyorum bu gösterdiğim şekilde. Ayraca kadar 47 ilmek aldım. Bir ilmek de bu omuz başlangıç kısmından alıyorum. Toplam 48 ilmek almış oldum. Şimdi alt kenara kadar, yani kol altına kadar 47 ilmek alıyorum. Devam ediyorum ilmek almaya. ...47 ilmekte bu taraftan aldım. Şimdi bir ilmekte bu ters ilmeğe batıp alıyorum. 48 ilmek oldu omuz birleşme yerinden itibaren. Şimdi toplam 96 ilmeğim var. Örmeye başlıyorum. Bu ters ilmeğimizden sonra bir ayraç yerleştiriyorum. Burası sıra başlangıcı olacak. Şişimi çekiyorum. Modele başlarken bir düz ilmek örüyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra
3 ilmek düz örerek başlıyorum. 1 2 3 bir ters ilmek, 3 düz ilmek. Bir ters, 3 düz. 1 2 3. Bu şekilde son 3 ilmek kalana kadar devam edelim. Bir 2 3 düz ilmek ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra ortadaki ters ilmeğe kadar geldim. Bu ters ilmekten sonraki başlangıç ve ters ilmekten önceki bitiş ilmeklerimiz aynı oldu. Şimdi ters ilmeği örüyorum ve birinci sırayı tamamlamış oluyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İkinci sırada yuvarlak ördüğümüz için ters tarafı olmadığından dolayı ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. Bu şekilde yine ayraca kadar ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. İkinci sırayı tamamlıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Ayracımı sağ şişe alıyorum ve üçüncü sıraya başlıyorum. Üçüncü sırada 3 düz ilmek örüyorum. 1 2 3 bir ters, 3 düz, bir ters, 3 düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bir ilmek ters ördüm. Son 3 ilmeği düz örüyorum ve ortadaki ters ilmeğe geldim. Bu ilmeği de ters örüyorum. Üçüncü sırayı tamamlıyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Yine dördüncü sırada ilmekleri görüldüğü gibi örüyorum. 1 2 3 düz ilmekle başlıyorum. Bir ters örüyorum. 3 düz, bir ters, 3 düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bir 2 3 düz ilmek ördüm. Ortadaki ters ilmeği de örüyorum. Ayracımı sağ şişime aktarıyorum. Şimdi 5. sıraya başlıyorum. Bundan sonra ilk 4 sırayı tekrar ederek devam ediyoruz. İlk olarak bir düz örüyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra 3 düz, bir ters, 3 düz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. 3 sıra daha örelim. 8. sırayı örerken ilk kol eksiltmelerini birlikte çalışacağız. Devam edelim. 7. sıranın sonuna geldim. Ayraçtan önceki ters ilmeği örüyorum ve 8. sıraya başlıyorum. Şimdi ilk eksiltmeyi yapacağız bu 8. sırada. Önce bu ters ilmeğin sol tarafında bir eksiltme yapıyoruz. 8. sırayı tamamlarken bir eksiltme de ayracın sağ tarafında yapıyoruz. Şimdi ilk eksiltmeyi yapacağım. Ama önce 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Şu şekilde
ve ikisinin içinden batarak düz örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Şimdi 8. sıra olduğu için ilmekleri görüldüğü gibi örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. 8. sıranın sonuna geldim. Ortadaki ters ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte öreceğim ve bir ilmek de bu taraftan eksilteceğim. Burada ilmeklerin yönünü değiştirmiyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum ve bir ilmek de sıranın sonunda eksiltmiş oldum. Şimdi ortadaki ters ilmeği örüyorum ve 8. sırayı tamamladım. Şimdi 9. sıraya başlıyorum. Modelin 1. sırasından model kurmaya başlıyoruz. Burada birer ilmek eksilttiğimiz için düz ilmekler yan yana geldi arkadaşlar. Bu kaçınılmaz. Her ilmek eksiltmede bir modelimiz düzelecek, bir tekrar yan yana düz ilmekler gelecek. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi 1 2 3 4 ilmek düz ördükten sonra bir ters ilmek örüyoruz. İlk eksiltmemizden sonra yine 1 2 3 düz ilmek, bir ters ilmek şeklinde örgümüzü devam ettiriyoruz. Yine burada da sıra sonunda da 4 düz ilmek yan yana gelecek. Bir dahaki eksiltmede düzelecek arkadaşlar. Bu şekilde her 8 sırada bir kez ayracın sağ ve sol tarafından birer ilmek eksiltiyoruz. Toplam 13 kez bu işlemi yapıyoruz. Kol lastiğini örerken tekrar birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kola başladıktan sonra 112 sıra ördüm ve şimdi lastik örgüye geçeceğim. Toplam 30 sırada lastik öreceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu kol altındaki ters ilmeğimizin sağ ve sol tarafından her 8. sırayı örerken birer ilmek eksilttim. Bu işlemi toplamda 13 kez yaptım. 26 ilmek eksilmiş oldu. Şu an şişimde toplam 70 ilmeğim kaldı. Bu 70 ilmekten 10 ilmeği de lastik örgüye geçerken azaltacağım ve 60 ilmekle birebir lastik çalışacağım. Şimdi her 6. ilmeği örerken çift ilmek alıp birer ilmek eksilteceğiz. İlk sıraya başlıyorum. Düz ilmekle başlayacağım birebir lastik örmeye. Buradan bir düz bir ters bir düz bir ters örerken 6. ilmeği çift öreceğim. Bir ilmek eksilteceğim. İlk olarak bir düz ilmek ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. 5 ilmek oldu. Şimdi ters ilmeği örerken çift alıyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar 6. ilmeği örerken çift öreceğim. 1 2 3 4 5 6.'yı örerken çift örüyorum. Her şişimde 20'şer ilmek olacak şekilde 3 şişe paylaştıracağım buradaki ilmekleri. Yuvarlak örmem daha kolay olsun diye. Tekrar 6 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6. ilmeği çift örüyorum. Bir ilmek daha eksilttim. Bu şişimde 18 ilmek oldu. 1 2 daha ördüm. 20 ilmekle bu şişi tamamladım. İkinci şişe geçiyorum. Bu şişimin üzerinden şöyle batıyorum. 2 ilmek örmüştük. 3 4 5
Altıncıyı örerken tekrar birlikte alıyorum 2 ilmeği. Alt. Bir ilmek daha eksilttim. Tekrar 6 ilmek örüyorum. Altıncı da birlikte örüyorum. Bu şekilde örelim. 60 ilmeği 20'şer 20'şer 3 şişe bu şekilde paylaştıracağım. Sırayı tamamlarken tekrar birlikte çalışacağız. Son 6 ilmeği öreceğim. İlmek eksilttim. Sırayla devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. ilmeği birlikte örüyorum ve toplam 10 ilmek eksilttim. Ve 60 ilmeğim kaldı. 60 ilmeği de bu şekilde 3 şişe paylaştırdım eşit bir şekilde. Şimdi ikinci lastik sırasını örmeye başlıyorum. Artık ayraç takmıyorum. Bu ters ilmekten sonra başlıyor ikinci sıramız. Şişimi alıyorum. Bu şişin üzerinden örmeye başlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde toplam 30 sıra olacak bu ikinci sıramız. 30 sırayı tamamlayalım. İlmekleri kapatmadan önce tekrar birlikte olacağız. Kol kenarında 30 sıra birebir lastik ördüm. Şimdi 2 sıra daha örüp ilmekleri kapatacağım. Burada da aynen alt bölümü ördüğümüz gibi çalışacağız. Burada son 2 sırayı düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeden alarak örmüştük. Daha sonra ilmekleri kapatmıştık. Burada da aynı şeyi yapacağız ama bir farkla. Burada örgümüz yuvarlak örüldüğü için hep ön yüzden örüyoruz. O yüzden ilmek değişikliği yapmamız gerekiyor. İlk sırada aynen örüyoruz. Düz ilmekleri örüyoruz. Ters ilmeklere gelince ipi öne alıyoruz. Ters ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrar düz ilmeği örüyoruz. Ters ilmekleri örmeden alıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Birinci sırayı tamamladım. Son ilmeğimiz ters ilmek örmeden aldım. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Belirttiğim gibi ikinci sırada yine ön yüzden ördüğümüz için eğer düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örersek 2 kez bu ilmekleri örmemiş olacağız. Şimdi tam tersini yapıyoruz. İkinci sıraya başlarken bu sefer düz ilmekleri örmeden alıyoruz. Ters ilmekleri örüyoruz. Düz ilmekleri örmeden alıyoruz. Şu şekilde ters ilmekleri örüyoruz. İpi arkaya alıp düz ilmeği örmüyoruz. Ters ilmeği örüyoruz. Yani birinci sırada düz ilmekleri örmüştük. İkinci sırada da tam tersi ters ilmekleri örüp düz ilmekleri örmeden alıyoruz. Bu sırayı da tamamlayalım. Son ilmeği, ters ilmeği örerek ikinci sırayı tamamladım. Örme işlemini bitirdim. Şimdi ilmekleri dikerek kapatacağız. Bunun için ip ayarını şu şekilde yapıyoruz. Yuvarlak olduğu için bir kat ip bu kadar. 2 ve 3 kat ip bırakıyorum. Şu şekilde. Bu mesafenin keseceğim ilmek mesafesinin 3 katı kadar ip bıraktım.
Ve ipi kesiyorum. İğneye geçiriyorum ipi ve dikmeye başlıyorum. Burası sıranın sonu, ters ilmeğimiz. Buradan devam eden ters ilmeğimiz. Şimdi ilk ilmeği dikerken düz ilmeğimize şöyle batıyoruz. Daha sonra arkadaki ters ilmeğe geçiyorum. Ters ilmeğe sol tarafından batıyorum. Bu iki ilmekten sonra şimdi çifter çifter ilmekleri alacağım. İlk serbest bırakmış olduğum düz ilmeğe şöyle sol kanadını alarak batıyorum. İçinden yukarıdan batıyorum. Şişteki ilmeğin de sağ tarafından batıyorum. İpi fazla çekmiyorum. Burada birer ilmek oluşması için. Bu ilmeği de serbest bırakıyorum. Şimdi tekrar arka taraftaki ters ilmeğin arkasından batıyorum. Bu ilmeğimiz. Şişteki ters ilmeğin de sol tarafından batıyorum. İpimi çekiyorum. Tekrar ön tarafa geliyorum. Serbest bırakmış olduğum düz ilmeğe üstten batarak sol kanadını alıyorum. Şişteki ilmeğin de sağından batıyorum. İlmeğimi ayarlıyorum. Tekrar arkadaki ilmeğe şu şekilde batıyorum. Şişteki ters ilmeğin de solundan batıyorum. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir şekilde kapanmaya başladı. Aynı işlemleri tekrarlayarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Düz ilmekleri diktim. Şimdi arka taraftan ters ilmeğime batıyorum. Şişteki ters ilmeğime de sol tarafından batıyorum. İlmekleri bitirdim. Şimdi kapanışı yapıyoruz. Tekrar burada düz ilmeğe batıyorum. Burada ilk düz ilmeğime de sağ kanadından batarak alıyorum. Tekrar arka tarafta son ters ilmeğime batıyorum. Bu şekilde kapatmış oldum. Gördüğünüz gibi esnek bir şekilde kapandı. İpimi kapattıktan sonra arka taraftan yürütüyorum. Şu şekilde. Burada sabitliyorum ipi. Tekrar aralardan yürüterek aşağı doğru iniyorum. Fazla ipi de kesiyorum. Kolun dikme işlemini tamamlamış oldum. Bu şekilde esnek bir şekilde kapandı. Yuvarlak İtalyan ilmek kapatma tekniğini kullandık. Hırkamızın işlemlerini tamamladım. Hırkanın bütün işlemlerini tamamladım. Giyime hazır hale geldi. Zaten hırkayı dikişsiz çalıştığımız için son işlemi tamamladığımızda giyime hazır hale geliyor. Çok şık ve modern bir görüntüsü oldu arkadaşlar. Yakamız şal yaka bu şekilde. Arkadan görüntüsü. Yine kenar kısımda üçer ilmekle çalıştığımız kenar ilmek çalışması yakamızın çok düzgün ve şık görünmesini sağladı.
Alt kısımdaki kısa satır çalışmalarımız önden baktığımızda sanki hırkamızın ön tarafının daha uzun olduğu izlenimi veriyor ama aslında o şekilde değil. Hırkayı yukarıdan ve arkadan örmeye başladığımız için bu kısa satırlar ön kısmı dengeliyor ve çok güzel duruyor arkadaşlar. Hırkamızın yapılışı biraz farklı olduğu için zormuş gibi bir izlenim veriyor ama hiç de öyle yapılışı zor değil. Videoda detaylı bir şekilde yapılışını anlattım. Adım adım izlerseniz yapılışının çok kolay olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.